Tekrar merhaba arkadaşlar. Tatlı minnoşumuzun 4. bölümüyle devam ediyoruz. Gövdemizi bitirdik ve burada kalmıştık. Şimdi boyun yerimizi ayarlayacağız. Sonra buradaki açığımızı dikeceğiz. Boynumuzu örmeye devam edeceğiz. Şimdi önce ipimizi koparmadan yerimizi belirleyelim. Biraz arkaları doldurdum ben. Sonra yine dolduracağım. Ara ara doldurmalarımı yapıyorum. Bacaklarımı olsun. Şimdi bir tane topla iğne alalım. Bu arada bu kaplumbağamı da çok soran olmuş. Bunu da tarifini çeker misiniz diye. Bunu zaten çekmiştim arkadaşlar. Kendime toplu iğnelik örmüştüm bu tatlı kaplumbağası. Oynatma listesinden tıklarsanız bütün tariflerimi alt alta sırasıyla bulabilirsiniz. Şimdi gövdemizi şu şekil tam ortasını bulalım. Boynumuzun. Şöyle kavradığımda ortaya gelen yer şurası. Şimdi buradan itibaren bu orta noktamız. Evet, tekrar kontrol ediyorum. Tam ortamı emin olmak için. Evet, orta noktamı buldum ve ortadan aşağıya doğru 15 tane sayacağım. 15 buradan, 15 diğer taraftan, toplam 30 sık iğne ile boynumu oluşturacağım. Şimdi sayalım aşağıya doğru. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Toplu iğnemi buraya koyuyorum. Yerimi belirledim. Diğer taraftan da yine sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Yerimizi belirledik. Şimdi buraya da toplu iğnemi tutturuyorum. Evet, bu iki noktayı birleştireceğiz. Boyun yerimiz burası. Şimdi geri kalan sık iğnelerimi hepsine tek batıyorum. Evet, işaretli olan yere kadar geldim. Şimdi karşıya hemen diğer toplu iğneli yerimi ikisini içinden geçiyorum. Tığımı arkadan geçiyorum. Işığım da çok kötüymüş. Şöyle bir daha tutturayım. Şöyle sağlam olsun diye içinden bir daha geçirdim. Evet, bu şekilde ekledim arkadaşlar. Şimdi artık buradan sonra döne döne yukarıya doğru öreceğim. Şöyle başlayacağım, normal düz örüyorum. Şimdi bunu bırakıyoruz. Bu şekil boyunu devam edeceğiz sonra. Şimdi buradaki açıklığımızı dikeceğiz. Evet, ucu küt olan iğneme gri ipten taktım. İpim biraz kalın, o yüzden bunu incelttim kaba durmasın diye. Böyle iplerinizi çekerek
inceltebilirsiniz arkadaşlar. Kaba durmaması için. Şimdi şöyle gövdemi iyice kavruyorum. Orta noktasını doluyorum. Alttan iğnemi geçirdim. Ve karşılıklı şimdi dikeceğim. Her karşısına gelen sık iğneyi atlamadan dikiyorum. Çok sık şekilde, hiç her sık iğneyi karşısındakine dikeceğiz. Atlamayacağız. Evet, şöyle çektim. Dikişlerimiz önemli. Temiz bir çalışması olması için dikişler de muntazam olmalı. Hemen bakın, hep karşısındaki. Sık iğnelerin karşısına denk gelen sık iğneleri böyle bu şekil dikeceğiz. Evet, dikişimizi de bitirdik. Sıra geldi doldurmaya. Gördüğünüz gibi çok boş, böyle yumuşak olmayacak, sert olması lazım ve tekrar artık buradan doğru, boyundan doğru dolduracağız. Makasımla yine sıkıştıra sıkıştıra ileriye doğru şu şekilde elyafları pusturuyorum. Evet, şimdi ben doldurmaya devam edeyim. Evet, dikişimi diktim arkadaşlar ve diktimde aşağı doğru bir kayma oldu. Çünkü döne ördüğümüz için bu da kayıyor. O yüzden bu kaymayı düz hale getirmek için arkayı ve önden tuttuğumda birini aşağıya kayan yeri yukarı kayanı da aşağıya doğru, yani şöyle tuttuğumda ters şu şekil çevirdim. Elimle böyle düzeltmiş oldum arkadaşlar. Evet, boynumuzda 6. sıramızı düz ördük. 7. sıramızda da artık döner kafa yapmaya başlıyoruz. Eğer döner kafa yapmayacaksanız ipinizi burada keseceksiniz. Ama dönmesini istiyorsanız eğer, bundan sonra arttırma yapacağız. Her bir sık iğneye çift batacağız. Hiç atlamadan hep çift. 31 taneydi sık iğnemiz. Hepsine çift batınca 62 tane sık iğne elde edeceğiz. Evet, bu şekilde hepsine çift batıyoruz. Böyle arkadaşlar. Her bir sık iğnemize çift batalım. Odaklayamadım. Telefonumu buldum. Hepsine çift batalım. Evet, 7. sıramı bitirdim. Hepsine çift battık ve 62 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, burada bir şey belirteyim arkadaşlar. Eğer ipleriniz azsa, hani eğer yetmezse diye çekinirseniz, buradan sonraki kısmı buna yakın farklı iplerle yapabilirsiniz. Bu kısım içeride kalacak, görünmeyecek. O yüzden hazır iplerinizi ziyan etmeyin bence. Buraya işte bunun koyusu, açığı, buna yakın renklerle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, 4 sıra eksiltme ve arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi toparlayacağız. Daraltacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir kesip
5 öreceğiz. Sıra sonuna kadar bir kesiyorum. 5 tek örüyorum. 1 2 3 4 5. Bu arada sıra takibi yapmıyorum. Yani sıra takip zaten buradaki orta. Bir ileri bir geri çok önemli değil. Bir kestim. 5 ördüm. Yeniden bir kesiyorum. 5 örüyorum. Sıra sonuna kadar bir kez 5 ör yapacağız. 3 4 kat aldı. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi tekrar bir kesip 4 öreceğiz. Aynı kafadaki gibi hep bir kesip 4. Bir dahaki sırada bir kesip 3. Bir kez 2. Böyle sıfırlayacağız. Biraz daralınca içine dolduracağız sıkıca. 3, 4 tek ördüm. Bir azalt. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azalt yapıyoruz. Evet, kesmelerime 4, 3, 2, 1 diye devam ettim arkadaşlar. En son bir tek, bir kez, bir tek, bir tek kez yaptım. Bu arada arada boynumu, şu kısımları tekrar doldurdum. Burada boşluklar varsa ileriye doğru makasımın ucuyla iyice böyle ezerek ittim arkadaşlar. Şimdi buradaki şu an boynum da dolu. Doldurdum burayı da. Şimdi şuradaki içini dolduracağız. Çok bayağı sıkı dolduracağız. Sıkı dolana kadar el yapımızı böyle makasımızla sıkıştıracağız. Buranın içerisinde de yine dolu olacak. Kesin. Buradaki detayımızın içi. Evet, boynumu güzelce doldurdum ve artık son kesmelerimi yapıyorum. Şimdi peş peşe hepsini keseceğiz arkadaşlar. Sıra sona kadar, buradaki deliğimiz kapana kadar kesmelerimizi yapalım. Tek tek sırayla hiç düz örmeden peş peşe kesiyoruz. Yani azaltıyoruz. Evet, kafamızı sıfırladık. İpimi kesiyorum ve bu son deliği de şöyle içlerinden geçirerek toparlayacağız. Yine tek katlarından geçirip en son çekeceğiz. Evet, bu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Şimdi kafamıza başlayacağız. Şunu yapalım. Evet, güzel çektim. İpimi içeriden çekeceğim tekrar. Evet, döner kafamızın içini hazırladık. Güzel sıkıca doldurduk. Şimdi kafamıza başlayalım. Evet, kafamıza sihirli halkayla başlıyoruz. Parmağımı iki kere doladım. Sabitleme zinciri yapıyoruz. Ve halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimizi çekelim. Ve tekrar gelen ipi çekiyoruz. Kısaca anlatıyorum. Diğer videolarımızda detaylar var arkadaşlar. Şimdi hepsini çektik. Evet. İlk başladığıma batarak ilmek kaydıracağım.
Evet, ilmek kaydırıyorum ve sihirli halkamızı oluşturduk. Sadece burada ilmek kaydırıyoruz. Bundan sonra döne döne öreceğiz. Bir zincir çekiyorum ve 6 tane sık iğnemin her birine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaparak arttırmış oluyoruz. İkinci arttırmam, üçüncü, dördüncü çift, beşinci çift ve altıncı çift. Birinci sıramız 6 idi. İkinci sıramız hepsine çift battığımız için 12 oldu sayımız. Şuradaki ipi de sıramı belirlemek için buraya takıyorum. Şimdi üçüncü sıramızı yapacağız. Bu sefer bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Yani bir tek örüyorum, bir arttırıyorum. Bir tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar 6 tekrar. Evet, üçüncü sıramız bitti ve 18 tane sık iğnemiz oldu. Her sırada 6 tane üzerine koyuyoruz her sıranın arkadaşlar. Ve bu şekilde artmakta. Dördüncü sıramızda 2 tane tek, bir çift. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 6 defa aynı şekilde döne döne 2 tek, bir çift yapıyoruz. Evet, bu şekilde her sıra 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, 7 tek, 8 tek, bir arttır şeklinde her sıra bir tane artmakta. Yeni başlayanlar, anlamayanlar varsa yeni başlayanlar için kafa tarifi var. Bebek yapımı. Şirin bebek tarifinden yapabilirler. Zamanımız bunları sıkmayalım diye daha aynı şeyler yapıyoruz çünkü. O yüzden dediğim gibi en sonki arttırmamız 8 tek bir arttır, 8 tek bir arttır. 60 tane sık iğnemiz oldu. Ve ondan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan yine döne döne öreceğiz. Şurası son arttırdığımız V şeklinde belli. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz ördüm. Şimdi 16. sıramızdayız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. bitirdik. 16. sıramızdayız. Bu sıramızda yine arttırma yapacağız. 9 tek bir arttır yapacağız. Zaten arttırma yerimiz şurada belli. Onun hizasına yapacağız. Pratik olarak örmeye çalıştığımızda arttırma hizasını takip ediyoruz. Hemen buraya arttırmamızı yapıyoruz. Burası 9 tek bir arttır oldu. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. 9 tek bir arttır. Evet, arttırmalarımı bitirdim. Sıra sonuma geldim ve toplamda 66 tane sık iğnem oldu. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan her birine tek sık iğne yapacağız. Yine döne döne öreceğiz. Evet, 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şurası şu V şekli olan arttırdığımız yer. 3 sırada 1, 2, 3 düz ördük. Ve şimdi 20. sıramızdayız. Ve gözaltı arttırmalarını yapacağız. Önce 12 tane sık iğne örelim. Evet 12 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Bu ara 20. sıradayız. Demiş miydim hatırlayamıyorum. 20. sıramızı yapıyoruz. 12 tane sık iğne ördük. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Evet, çift battım yani. Bir çift. Işığımız daha iyi olsun. Bir çift, bir tek. Bir çift. Toplam 6 tane arttıracağız arkadaşlar. İkinci arttırmamı yaptım. Bir tek. Üçüncü arttırmam. Arada yine bir tek. Dördüncü arttırma. Bir tek. Beşinci arttırma. Bir tek. Ve altıncı arttırma. Evet, bu birinci gözümün göz altındaki arttırmaları. 6 tane. 8 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane düz ördük. Tekrar 6 tane arttırma yapıyoruz. Birinci arttırma yaptım. Arada bir tane tek batıyorum. İkinci arttırma. Tek battım. Üçüncü arttırma. Tek battım. Dördüncü arttırma. Bir tek. Beşinci arttırma. Bir tek. Ve altıncı arttırma son. Ve bu sıra toplam 6 12 tane artmış oldu kafamız. Ve geri kalan 24 sık iğneye hepsine tek batıyoruz. Ve 78 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, göz altındaki arttırmadan sonra 6 sıra düz ördük. Arttırmalarımız şurası. Çift görünenler 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördük. Şimdi eksiltmeye geçmeden önce gözlerimizi takacağız. Gözlerimiz bu şekil 16 milim. Benimkiler şu simli gözlerden. Sizde artık hangisi varsa arkadaşlar. Şimdi gözlerimizin yerini belirleyeceğiz. Yukarıdan aşağıya sayalım. Ondan önce şu pratik olması için ben şu iki arttırma arasına, şu arttırmaların hizasına gelecek. Şu kafa üstündeki en son hatta 9 tek bir çift yaptığımız arttırmanın bir iki sıra altına şurası oluyor. Yukarıdan aşağıya saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. sıramızın arasına denk geldi. Makasımla şu şekil yaparak açtım. 20. Gördüğünüz gibi şu yine dediğim gibi bakın arttırmanın 2 sıra altı. Buraya bir tanesi takalım. Evet. Birini taktım.
İkinci de yine aynı. Diğerki arttırmanın hemen aynı sıradaki arttırmamızın bir ikinci sıra, iki sıra altı. Hemen burası. Göz arttırmamızın da şuradaki göz arttırması bir yok bir göz arttırması burada bir sıra üstü. Şurası. Böyle arada 2, 4, 6, 8, 9, 10 sıra var. Arada 10 sık iğne var. Şuradaki arttırmamızın 2 altı bakın. Arttırma 1, 2. Hemen tamam burası. Aynı hizası. Güzelce böyle açıyorum makasımla. Ve evet, göz renginde çok kararsız kaldım arkadaşlar. Bunu mu yapsam, mavi mi yapsam? Sarı da var ama sarı yapasım yok bu sefer. Değişik olsun istiyorum. O yüzden maviye karar verdim. Şimdi mavi takacağım. Evet, gözlerimi taktım ve arkalarında kapatıyorum. Evet. İyice bastırmak lazım. Evet, gözlerimi arkadan iyice kapattım arkadaşlar. Hatta dişimle yaptım. Çok elim gücü yetmedi. Şimdi birinci gözümü kirpiğini yaptım. İkinciyi de beraber yapalım. Şöyle tuttuğumuzda tam gözümün orta kısmını buluyorum. Şurası. Ortadan çıkacağım. İpim de ne ince ne kalın katlarına ayırdım. 5 katlıydı. Bu Etrofil'in akrilik bir ipi ve 15 katlıydı. Onu 3 katlı şu an ikisini ayırdım. Evet, tam ortasını buldum. Hemen karşısındakinin bir üst sırası. Şöyle. Bunun karşısı şurası. Onun bir üstü ve bir yanı. Bir kaydırıyorum. Bunun bir üstü ve şurası. Aynı hizada bir üstüne. Şöyle çekik göz olması için. Ve ortadan tekrar orta bir yerden çıkıyorum. Siyah ipimi içinden geçeceğim. Bu simlilerin de arkaları böyle olduğu için çok zor yapılıyor işlenmesi. O yüzden beyaz göz akı da yapmadım. Arkası öyle olduğu için. Şuradan bir yerden çıkıyorum. İpimi tutturuyorum. İçine batıyorum tekrar. Tekrar yapacağım. Ara ara böyle ipimin içinden geçeceğim. Şöyle hemen yanındaki ipimin içine batıyorum. İpim daha sağlam olsun diye. Sıra sonuna kadar, yani kirpimiz son şeyine kadar böyle içinden geçiyorum devamlı.
Evet, batmakta zorlanıyorum çünkü arkadaki kapağa denk takma yerine denk geliyor. Evet. Şimdi buradan da kirpik yapacağız. Normal kirpik. Bir de hemen yanındakinden bir üst sıradan evet, bu şekilde yapmış olduk. Evet, kirpiklerimizi bitirdik. Bu arada gözlerimde bir tık büyüklermiş. Şimdi yeni fark ettim arkadaşlar. Yani bunlar 16 idi. Bu da demek ki 18 milimmiş. Artık arkaları da kapatmış oldum. Artık bu da böyle olacak. Bir tık büyük olmuş olacak. Yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Ve şimdi arkadaşlar burnumuzu takacağız. Veya takma burnu olmayanlar işleyeceğiz. Şimdi burnumuzu benim bu burnumdan kalmadı elimde. Böyle bir tane numuneydi zaten. Çok güzel bu burun. Göz çok gerçekçi duruyor. Çok güzel yapmışlar. Ten rengi bir de. Bir de elimde böyle kalp burunlar var. Bunlardan da olur. Veya işte işleyebiliriz. Şimdi burnumuzu sayacağız yukarıdan aşağıya. Bakın gözün büyük olduğu tekrar göz arasından da belli. 2, 4, 6 kalmış. Bunda 7 idi. Gözümün sadece büyük olmasından kaynaklanıyor. İşte bu sefer dediğim gibi benimki böyle olacak artık. Şimdi yukarıdan aşağıya sayacağız. Önce şöyle bir ortasını bulalım. Şu şekil. Bu hizaya. Yukarıdan aşağıya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 ile 24'ün arası, tam ortası burası. Arkadaşlar 23 ve 24. sıralar. Takma burun yapacak olanlar bu şekilde tam ortasını bulacaklar. Şöyle de açtım ve böyle takacağız. Evet, bu şekilde burnumuzu dediğim gibi yukarıdan aşağıya 23 ve 24'ün arasına tam ortaya takacağız. Şimdi ben arkası kapatmadım, böyle göstermelik takma burun yapacaklar için gösterdim sırasını. Şimdi takma burnu herkes bulamayacağı için de biz işleyeceğiz. Şöyle gazalın ten rengiyle yapacağım. Buna yakın renklerinizle yapabilirsiniz. Evet, burnu işeceğim yerimi belirledim arkadaşlar. Deminki takma burnu takacağımız delik şurada, yeri belli zaten. Onun bir üst sırasından, yani 22 ve 23. sıra arası oluyor. Bu araya toplu iğnelerimi 2 buradan 2 buradan, arada 4 sık iğne olacak şekilde ayarladım. Şu alttan çıkarıyorum iğnemi. Önce yatay yapacağım. Daha sonra dik çalışacağım nakışma. Daha önceki kedide yaptığımız gibi aslında. Oradaki videodan da tekrar detaylı bakabilirsiniz. Şimdi buraya dolduracağız. Üçgen bir şekil vereceğiz. Önce şimdi bir alta iniyorum. Üçgen olması için.
Evet, şeklimiz böyle üçgen olacak. Burayı önce bir yatay yapalım. Sonra da dik olarak çalışacağız. Yatay yapacağız ki burayı doldurmak maksat. Daha sonra kabarık olması için doldurmam gerekiyor. Orayı da böyle bu arayı dolduralım arkadaşlar. Evet, önce yatay işledim arkadaşlar. Bu arada iki sıra arasına oluyor bakın. 1 2 sıra arasına yapıyoruz. Şu şekil vererek. Şimdi dikey olarak yapacağız. Hep aşağıya doğru bu sefer dolduracağız burayı. Sık bir şekilde işleyeceğiz. Kabarık olmasını istiyoruz. Böyle arkadaşlar bakın hep aşağıya doğru düz. Aşağıya noktasına doğru gidiyor. Güzelce işleyelim. Şimdi böyle aralıklı yapın. Daha sonra boşluklara doldurun arkadaşlar. Evet, burnumu bu şekilde işledim arkadaşlar. Önce yatay, sonra dik olarak sarma tekniğiyle hep aşağı aşağıya kalın olacak kadar şöyle bakın işlemiş oldum. Şimdi son dakikalarımıza da kafamızı azaltalım, keselim ve videomuzu sonlandıralım. Şimdi başlangıç yerimiz burasıydı. 11 tane tek örüp bir azaltacağım. Evet, 11 tane tek battım, bir azaltıyorum. Sıra sonuna kadar aynı yapacağız. 11 tek, bir azalt. Hep tekrar yapacağız. Evet, sıra sonuna geldim ve 72 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 26. sıramızdayız. 26. sıramızda 10 tek, bir azaltıyoruz. Tekrar yapacağız. 10 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldim ve 66 tane sık iğnem kaldı. Şimdi 27. sıramızdayız. 9 tek, bir azaltıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar aynı şekilde 9 tek, bir azalt, 9 tek, bir azalt. Sıra sonumuza kadar aynı şekilde keseceğiz. Şimdi videomuz çok uzadı. O yüzden kesmelere devam edeceğiz. Aynı kafalarda olduğu gibi. Bir dahaki sıra 8 tek, bir azalt. Bir dahakine 7 tek, bir azalt. 7, 6, 5, 4. En son 30 sık iğne kalana kadar kafamızı keseceğiz. Burada videomuzu bitiriyoruz. Evet, bir dahaki bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.